Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinizden 2. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Çok güzel sorular hazırlamaya çalıştım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. Birinci cümle: ışığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışın denir. Doğru. D harfini yapalım. 2. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıya yansıma açısı denir. Bu cümle yanlış bir cümle çünkü o gelen açı gelme açısıdır. Yansıma açısı değildir. 3. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa tam gölge küçülür diyor. Doğru. Hemen D harfini yapalım. Işık kaynağını cisimden uzaklaştırdığımız zaman gölge küçülür. 4. Bir bölgedeki tür ve canlı sayısının fazla olması biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler. Doğru. 5. Duy ve pil yatağı sembolle gösterilmez. Doğru. Evet, devre resmi çizerken duy ve pil yatağını sembolle göstermiyoruz. Ses katı ortamlarda sıvı ortamlara göre daha iyi iletilir. Bu da doğru bir cümle. 7. Gölge oluşması için ışık kaynağının önüne saydam cisimler konmalıdır diyor. Yanlış. Saydam cisimler ışığı geçirir. Gölge olması için opak cisimler olması gerekir. 8. Bir devrede pil olmazsa ampul ışık verir diyor. Tabii ki yanlış bir cümle çünkü pil güç kaynağıdır. Güç olmadan ampul yanmaz. 9. Devrede ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. Doğru. Çünkü pilin gücü ampullere paylaştırılmaya başlanır ve ampullerin parlaklığı azalmış olur. 10. Elektrik devre elemanlarının sembolleri tüm dünyada ortak olarak kullanılır ve aynı anlamları ifade eder. Bu da doğru bir cümle diyoruz ve boşluk doldurma bölümüne geçiyoruz. Şimdi yukarıdaki kelimeleri uygun yerlere yerleştireceğiz. Ben bir tane yedekte kağıt yaptım. Çünkü kağıdı kaydırmamız gerekecek sorular ekrana sığması için. Birinci sorudan başlayalım. Ses nokta nokta halinde yayılır, dalgalar halinde yayılır. Tabii ki. Şuradan çiziyorum. Taş, tahta, duvar gibi maddeler nokta nokta maddelere örnektir. Bunlar opak maddelerdir. Işığı geçirmeyen maddeler. Evet. 3. Gelme açısı nokta nokta açısına eşittir. Yansıma açısına eşittir. Şimdi gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit oluyor. Buraya yansıma sözcüğünü koymalıyım. Yukarıda opakı da yazmıştık. Onu da çizelim. 4. Bizim değiştirdiğimiz değişkene nokta nokta değişken denir. Hani elektrik devrelerinde bizim değiştirdiğimiz değişkene bağımsız değişken diyoruz. Nerede o? Şuradaymış. 5. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene nokta nokta değişken denir. Hani şöyle düşünün. Bir elektrik devresinde bağımsız değişken pildir. Mesela pil yaptık mesela. Bir pili 2 pile 3 pile çıkardık. Değiştirdik pilleri. Ne oldu? Buna bağlı olarak ampul parlaklığı değişmiş oldu. İşte buradaki ampul parlaklığına biz bağımlı değişken diyoruz. Evet, bağımlı kelimesini yazalım. Bunu az sonra diğer sorularda da zaten sizlere açıklayacağım. 6. Sayısının değişmediği değişkene nokta nokta değişken denir. Buna sabit tutulan değişken ya da kontrol edilen değişken diyoruz. Yani devrede dokunmadığımız, değiştirmediğimiz elemanlara diyoruz. Kontrol edilen değişken diyoruz. Bunu daha sonra yine açıklayacağım yeri gelince. 7. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanları nokta nokta gösterilebilir. Ne ile gösterilebilir? Sembollerle gösterilebilir. Sembolle diyelim. 8. Bitkiler nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki sınıfta incelenir. Çiçekli, çiçeksiz bitkiler olmak üzere. Çiçekli, çiçeksiz diyelim. 9. sorumuz şöyle kaydıralım yine. Bir devrede ampul sayısı artarsa parlaklık nokta nokta. Parlaklık azalır. Çünkü pilin gücü az önce de söylemiştim. Nerede o azalır kelimesi? Evet, buradaymış. Pilin gücü diğer ampullere de paylaştırılacağı için ampulün parlaklığı azalır.
10. Elektrik enerjisi üreten devre elemanı nokta noktadır. Pildir. Bunu da koyalım. Bu bölümü bitirmiş olduk. Şimdi şıklı sorularımıza geldik. Birinci sorumuz. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Işık kaynağını cisme yaklaştırmalıdır. Şimdi burada bir cismin gölge boyunu arttırmak istiyorsak A şıkkı doğru gibi gözüküyor. B'ye bakalım. Işık kaynağını cisim ile perde arasına koymalıdır. Burada zaten gölge oluşmaz. B şıkkı yanlış. C. Cismi ışıktan uzaklaştırılmalıdır. Bu da yanlış. O zaman gölge küçülür. D. Perdeyi cisme yaklaştırmalıdır. Bu da yanlış. Yani burada doğru cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini de incelemiş olduk, diğer şıkları da. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A. Saydam maddelerin arkasındaki cisimler görülebilir. Bu doğru bir cümle. B. Yarı saydam maddelerin arkasındaki maddeler bulanık görünür. Bu da doğru. C. Yarı saydam maddeler ışığı tamamen geçirir. Şimdi buradaki cümle yanlış. Biliyorsunuz yarı saydam maddeler ışığı tam olarak geçirmez. Yarı yarıya geçirir yani. C şıkkı olacak. Opak maddelerin arkasındaki cisimler görünmez. Doğru. Mesela bir duvar opak maddedir. Arkadaki cisimleri göremeyiz. Ve üçüncü soruya bakalım. Bir cismin oluşturduğu tam gölge ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Cismin boyu ile gölgenin boyu aynı olabilir. Evet, doğru. Bazen yani tam yerlerine geldiğinde aynı olabilir. B. Cismin boyu gölgenin boyundan büyük olabilir. Bu da mümkündür. C. Cismin boyu gölgenin boyundan küçük olabilir. Evet, bu da olabilir. D. Cismin boyu daima gölgenin boyuna eşittir. İşte bu yanlış. Hani şöyle düşünün sevgili öğrenciler. Yaz gününde sizin gölgeniz bazen küçüktür. Bazen güneşin farklı bir konumunda daha uzun görünür, daha kısa. Yani daima gölgenin boyuyla eşit olmaz. Yani D şıkkı yanlış bir cümle. Çok uzatmıyorum. 4. Ayşegül çalar saati cam bir fanusa yerleştiriyor ve cam fanusun içindeki havayı boşaltıyor. Ayşegül aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak istemektedir? A. Ses yalıtımını, B. Sesin boşlukta yayılmadığını, C. Sesin dalgalar halinde yayıldığını, D. Sesin titreşimler yaydığını. Şimdi Ayşegül burada cam fanusun içindeki havayı boşalttığına göre sesin boşlukta yayılıp yayılmadığını kontrol etmek istiyor. Yani cevap B şıkkı olacak. Biliyorsunuz ses boşlukta yayılmaz. Işık yayılır ama ses yayılmaz. 5. Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır diyor. A. Kullanılan kabloyu kısaltmak. Bu olmaz. Burada ampulün parlaklığını azaltmaz bu. B. Yani kablonun görevi elektrik enerjisini iletmektir yani. O kısalığı uzunluğu fark etmez. B. Pil sayısını arttırmak. Şimdi pil sayısı artarsa ampul daha çok yanar. Azalma olmaz. C. Devredeki ampul sayısını azaltmak. Bu da olmaz. Ampullerin daha çok yanmasını sağlar. D. Devredeki ampul sayısını arttırmak. İşte D şıkkı. Devreye yeni ampuller eklersek oradaki ampullerin parlaklığı azalmış olur. 6. Aşağıdaki devrelerdeki kutuya ampul yanarsa artı, yanmaz ise eksi işareti koyunuz diyor. Şimdi birinci devremize bakalım. Pilimiz var. Ampulümüz var. Anahtarımız da var ama anahtar açık. Yani anahtarın kapalı olması gerekiyor. Buraya değmesi gerekiyor. Buradaki ampul yanmaz. Eksi koyalım. Buradaki ise pilimiz var. Anahtar kapalı. Ampul de var. O zaman buradaki ampul yanar. Anahtar kapalı olduğu için artı koyuyorum. Burada ise pilimiz var. Anahtar yok. Olsun. Anahtar olmasa da pil ampullere bağlandığı için buradaki ampuller de yanar ve sürekli yanar. Yani sönmez. Anahtar olsaydı söndürebilirdik ama anahtar yok. O zaman sürekli yanar bunlar. Burada ise anahtar var, ampuller var ama pil yok. O yüzden pil olmadığı için, enerji üreten eleman olmadığı için buradaki ampuller yanmaz. Eksi koyuyoruz. Burada da piller var, ampul var. Yalnız buradaki ampul yanmaz çünkü piller yanlış bağlanmış. Yani eksi ile eksi yan yana gelmiş. Çünkü piller bağlanırken bir artı bir eksi, bir artı bir eksi olması gerekir. Buradaki ampul de yanmıyor. Eksi koyduk ve devam ediyoruz 7. soruya.
Bir öğrenci özdeş ampul, pil ve kablolarla şekildeki devreleri kuruyor. Şekildeki gibi iki elektrik devresini kuran öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap arıyordur? Şimdi ne yapmış öğrenci? Bir devre kurmuş. Pil var, kablo var ve ampul var. Ampul yanıyor. Sonra pilleri iki tane, yani pilleri arttırmış. Yeni pil eklemiş. Bakalım. A. Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Evet, bu olabilir. Belki, yani düşünelim. B. Anahtar sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Bu da olabilir mi acaba? Aslında ben sizi biraz yanıltmaya çalıştım. Bakın, ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi diyor. Şimdi buradaki ampullerin sayısını değiştirmemiş ki öğrenci. Yani bu A şıkkı olmaz. Çünkü öğrencinin görmek istediği ampul sayısı ile ilgili değil. Ampullerin sayısı aynı. Anahtar sayısı ampul parlaklığını etkiler mi diyor. Burada anahtar yok zaten. Bu da değil. C'ye bakalım. Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? Evet, bu öğrenci işte bunu görmek istiyor. Çünkü pillerin sayısını arttırıyor. Böylece bakalım ampul çok mu yanacak, az mı yanacak? Bunu etkilemediğini görmeye çalışıyor. D. Pilin kalitesi ampul parlaklığını etkiler mi diyor. Burada pilin kalitesi ile ilgili bir veri zaten yok. Sadece pillerin sayısı değişmiş. 8. soru yazılıda çıkabilecek bir soru. Kolay bir soru. Aşağıda verilen devre elemanları ile görevlerini eşleştiriniz diyor. Şimdi şuradan başlayalım. Devrenin enerji kaynağıdır. Kimdir bu? Pildir. O zaman bir numara buraya. Devrenin açılıp kapanmasını sağlar. Bu da anahtardır. 2 numara. Işık kaynağıdır. Bu da ampul. 3 numara. Devre elemanlarını birbirine bağlar. Bu da bağlantı kablosu. 4 numara olacak. Ve geçelim 9. soruya. Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki K, L ve M ampullerinin parlaklık sıralaması nasıldır diyor. Şimdi bakın, burada bir ampul var. 2 tane pil var. Şimdi şöyle bir devrelere baktığımız zaman 2 tane pil olan, bir de şurası var ama burada 2 ampul var. Burada zaten bir tane pil var ve 2 tane ampul var. Yani burada en parlak ampul K harfidir. Çünkü 2 tane pilin bütün gücü bu K'ye gitmektedir. Mesela şöyle düşünün, bu pilin gücü 10 olsa, bunun da gücü 10 olsa 10, 10, 20 olur burası. Hatta öyle sayılara vurarak yapalım, mesela 20 watt olsun. Şimdi burasının gücü 10 olduğuna göre 2 ampule dağılıyor. Yani buna 5 düşer, buna da 5 düşer. Burada 2 tane pil var, gücü 20 olsun, onar onar. O zaman ne olur? 10 buna düşer, 10 buna düşer. Yani M harfinde ampul 10 yanar. En çok K harfindeki ampul yanar. K en çok, M ikinci sırada, en az L yanar. Yani cevabımız C şıkkı olur. Böyle sayılarla gösterirsek daha anlaşılır oldu sanırım. 10. soruya bakalım. Aşağıda verilen elektrik devrelerine göre soruları cevaplayınız diyor. Devrelere bakarak değişkenleri yazınız diyor. Şimdi burada ilk devrede pil var, lamba var. Sonraki devrede değiştirilen bir şeyler var. Şimdi devreyi yapan kişi neyi değiştirmiş burada? Lambaları fazlalaştırmış, ampulleri fazlalaştırmış. O zaman bu bağımsız değişken ne diyoruz? Ampul sayısı. Yani lamba sayısı. Lambaların sayısını değiştirmiş. 2 tane olmuş. Peki bağımlı değişken nedir? Burada neyi görmek istiyor bu? Lambaların parlaklığı azalıyor mu, artıyor mu? Onu görmek istiyor. Yani burada ampul parlaklığı diyoruz. Bu da bağımlı değişkendir. Peki kontrol değişkeni, yani sabit tutulan değişken nedir? Burada değişmeyen bir şey var. Nedir o? Pil. Bakın, pil yine aynı. İşte kontrol değişkeninde pil oluyor. Dediğim gibi kontrol değişkenin diğer ismi sabit tutulan değişken oluyor. Bu şekilde görmüş olduk. 11'e bakalım. Yukarıdaki devrede ampulün yanması için yapılması gerekenler hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi ben seçenekleri tek tek okumayacağım. Devreden size göstereceğim. Burada ampulün yanması için ne gerekiyor? Bir kere anahtarın kapatılması gerekiyor. Çünkü anahtar açık. Şimdi pilleri kontrol edelim bakalım. Piller doğru bağlanmış mı? Bakın, eksi, artı, sonra artı. Yani artı ile artı yan yana gelmiş. Pillerde bir hata var. Pillerin de düzeltilmesi gerekiyor. Ve şıklara baktığınız zaman A şıkkında anahtarı kapatıp pil bağlantılarının düzeltilmelidir. Evet, buradaki pilleri düzeltmemiz gerekiyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. Diğer şıklar
buna uymuyor. Yani mesela D şıkkında sadece anahtar kapatılmalı diyor ama sadece anahtarın kapatılması yetmiyor. 12. soruya bakalım. Yukarıda verilen olaylardan hangisinin veya hangilerinin kaynağı mikroskobik canlılardır? Bu da önceki konulardan bir soru. Buzdolabından çıkan dondurmanın erimesi bu mikroskobik canlılarla alakası yok. Açıkta bırakılan yoğurdun ekşimesi evet. Yere dökülen yaprakların çürümesi doğru. Mikroskobik canlılarla ilgili. Sütün yoğurda dönüşmesi de aynı şekilde. 2, 3 ve 4 numaralı cümleler mikroskobik canlılarla ilgili. Yani cevap D şıkkı oldu. 13. Yukarıdaki ifadelerin kutucuklarına doğru ise D, yanlış ise Y yazılırsa aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bakalım. Ampul yuvası olan duy bir sembol ile gösterilir diyor. Hayır, yanlış. Duy sembol ile gösterilmiyor devrede. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken denir. Bu doğru bir cümle. Az önce de söylemiştik. Devre elemanlarının sembolleri her ülkede farklıdır diyor. Bu da yanlış bir cümle. Çünkü her ülkede devre elemanları, ampullerin simgesi, pillerin simgesi aynıdır. Yani ne oldu? Y, D ve Y oldu. Yanlış, doğru, yanlış. Cevap burada D şıkkında. 14. Sıcaklıkla ilgili bilgiler şemada verilmiştir diyor. Hangi numaralı kutucukta verilen bilgi yanlıştır? Bakalım. Sıcaklık birimi Celsius'tur. Santigrat derece olarak söylüyoruz. Doğru. Sıcaklık enerji değildir. Evet. Bu da doğru bir cümle. Sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Doğru. Sıcaklık kalorimetre ile hesaplanır diyor. İşte bu yanlış bir cümle. Çünkü bu ısı. Isı hesaplanıyor. Isı ölçülüyor. Sıcaklık kalorimetre ile ölçülmüyor. Dördüncü cümlemiz yanlış olmuş. D şıkkı. 15. Nokta nokta saydam olmayan maddelerden geçer ama nokta nokta saydam olmayan maddelerden geçemez. Şimdi saydam olmayan maddelerden ne geçiyor? Ses geçiyor. Mesela duvardan ses öbür tarafa geçebiliyor. Bazen hani komşuların gürültüsünü mesela yan tarafta evimizden duyuyoruz. Demek ki ses buradan geçer. Ama ışık saydam olmayan maddelerden geçemez. Yani cevap C şıkkı olacak. Buralara boşluklara gelecek kelimeler böyle. 16'ya bakalım. Garfield ne diyor? Bir devrede sadece pil sayısı arttırılırsa hangisi bağımsız değişken olur diyor Garfield. Yanlış söylemiyorumdur inşallah kahramanımızı. A ampul parlaklığı, B pil sayısı, C ampul sayısı, D kablo uzunluğu. Şimdi bağımsız değişken ne demekti? Biz devrede hangi elemanı değiştiriyoruz? O bağımsız değişken oluyor. Burada ne diyor? Pil sayısı arttırılırsa. Demek ki burada değiştirilen şey pil sayısı. İşte bu bağımsız değişken oluyor. 17. Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir. Bu olaya göre bakın yüzeyimiz engebeli bir yüzey ve gelen ışınlar böyle değişik değişik yansımışlar. 1. Dağınık yansıma olarak adlandırılır. Bu doğru. Yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Evet doğru. Böyle bir yüzey olabilir. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz. Bu cümle de doğru. Demek ki 3 cümlemiz de doğruymuş. D şıkkını işaretleyelim. 18. Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz diyor. A. Devreye bir ampul daha eklendiğinde burada ampulün parlaklığı azalır. Biz hangisini azalmaz diyor. Devreye bir pil daha eklendiğinde işte aradığımız cevap burada. Devreye bir pil daha eklersek ampulün parlaklığı azalmaz, bilakis artar. Pilin gücü azaldığında evet azalır. Devreden bir pil çıkarılırsa yine ampul parlaklığı azalır diyelim ve 19'a bakalım. Ekrandaki gölgenin büyüklüğünü arttırmak isteyen bir öğrenci nokta nokta yani buradaki 3 tane cümlenin işlemlerinden hangilerini yapmalıdır? Şimdi bir bakalım. Bir, feneri opak maddeye yaklaştırmalı. Evet, feneri yaklaştırırsa büyüklük artar. Gölgenin büyüklüğü artar. Opak maddeyi ekrana yaklaştırmalı. Yani burada büyüklük artmaz. Bu olmaz ikinci cümle. Bilakis küçülür. Opak maddeyi el fenerine yaklaştırmalı. Yani opak maddeyi fenere yaklaştır. Aslında birinci cümleyle üçüncü cümle birbiriyle aynı hareketler. Bu da doğru. Yani
Büyütmek isteyen öğrenci 1 ve 3. cümlede yapılanları yapmalıdır. Cevabımız nerede? Onu arıyorum bir taraftan. B şıkkındaymış. 1 ve 3. cümleler. Son sorumuz. Öğretmen fener, pimpon topu ve voleybol topu ile şekildeki düzeneyi hazırlayıp fenerin lambasını yakıyor. Öğretmen bu etkinlik ile aşağıdakilerden hangisini öğretmek istemiştir diyor. Şimdi burada biz bunu dünya olarak kabul edelim. Bu da ay. El feneri de güneş olarak kabul ediyoruz. Şimdi güneşin ışıkları dünyaya doğru biliyorsunuz aydınlatıyor. Fakat önüne ay geçiyor. Ay geçtiği zaman burası karanlık oluyor. Ve burada tam gölge oluşuyor. Ve burada yaşayan insanlar güneşi göremiyorlar. Çünkü karanlıkta kalıyorlar gündüzleyin. O zaman ne oluyor? Güneşi göremedikleri için burada güneş tutulması oluyor. Öyle diyorlar ismine. Ve cevabımız B şıkkı oluyor. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Sınavdan inşallah hepiniz 100 alırsınız. Hoşça kalın.